12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 20 derecesinde çok güçlü bir güneş tutulması gerçekleşecek. Şimdi bu videoda tutulmanın ne anlattığını, işte neden bu kadar önemli olduğunu ve önümüzdeki yaklaşık 6 ay boyunca hayatımızın hangi alanlarının değişebileceğini konuşacağız. Bu sadece yeni bir başlangıç anlatan sıradan bir tutulma tabii ki olmayacak. Çünkü Güney Ay düğüm tarafında gerçekleşecek bir tutulma. Yani önce bizlerin geçmişi kapatacağımız, ömrünü tamamlayanları hayatımızdan çıkartacağımız, sonra da gerçekten yeniye yer açabilecek bir tutulma. Videonun sonunda tabii ki tüm burçları tek tek anlatacağım, hiç merak etmeyin. Ama yükselen burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Instagram'da aktif yazılar paylaşıyorum. İsterseniz, takip etmek isterseniz aşağı açıklamalar kısmına adresi bırakacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.36'da Aslan Burcu'nun 20 derecesinde çok önemli bir güneş tutulması gerçekleşecek. Şimdi Türkiye'den tabii ki gözlemlenmeyecek olsa da Rusya, Grönland, İzlanda ve İspanya'nın bazı bölgelerinden gözlemlenebilecek bir tutulmadan bahsediyoruz. Ancak tutulmaların görüldüğü yer kadar doğum haritalarımızda da hangi alanı etkilediği tabii ki çok önemli. Şimdi burada 2017 ve 2008 yıllarıyla bir benzerlik var ama tema olarak tabii ki bu zaten tutulmaları yorumlarken gökyüzüne hani tek başına bakmıyoruz. Herkes aynı tutulmayı yaşıyor ama herkes konuyu farklı temalarda yaşıyor. Çünkü tutulmanın çalışacağı alan doğum haritanızda düştüğü yere göre, eve göre değişiklik gösteriyor. Şimdi bu tutulma 20 derece Aslan Burcu'nda ve 6. ev temalarını tabii ki çalıştıracak. Yani çalışma hayatı, günlük düzenimiz, belki iş ortamımız, birlikte çalıştığımız insanlar, onların hayatları, sağlık yaşamımız, günlük rutinler ürettiklerimizle bağlantılı ama bu tutulmayı özel yapan konu aslında Güney düğüm tarafında gerçekleşiyor olması. Normalde güneş tutulmaları biliyorsunuz yeni başlangıçları anlatır. Fakat burada Güney Ay düğüm tarafında olması hani önce geçmişi kapat sonra yeniyi başlat diyen bir tutulma aslında. Yani bunu retro gibi tabii ki düşünmeyin. Aslında böyle yaklaşık hani bir aydır bu tutulmanın etkisindeyiz. Temmuz boyunca bitişler, vedalar, yüzleşmeler, geçmişte yaşanan olayları tekrardan değerlendirmeler hep zaten bizim gündemimize gelmiş olabilir. Geçmişte yapılan hiçbir şey gerçekten tam olarak geçmişte kalmıyor. Bazen yıllar sonra karşınıza böyle zamanlarda çıkıyor. Kimisi buna ilahi adalet diyor, kimisi karma diyor. Adı ne olursa olsun Güney Ay düğüm tarafında geçmişin kapısı son kez aralanıp artık çürümüş ve işinize yaramayan kişi ve konuları bir güzel tamamlayacaktır, temizleyecektir. Bu yüzden bu tutulma birçok kişi için aslında bir dönemin tamamen kapanması anlamına da geliyor. Şimdi bazen bu gerçekten böyle fiziksel bir veda da olabilir, üzücü bir şekilde. Bazen bir insan hayatımızdan çıkabilir. Bazen bir ilişki tamamen bitebilir. Bazen artık o kişiye karşı hissettiğiniz duygular taze olmayabilir. Çünkü bazı şeylerin gerçekten ölmesi gerekebilir. Yani yenisi doğabilsin diye. İşte bu tutulmanın aslında en önemli mesajı da tam olarak bu diyebilirim. O yüzden bu tutulmayı sadece kötü bir şey acaba bitecek mi diye değerlendirmeyin. Bu şekilde okumayın. Bazen hayatımızda yeni bir sayfa açılabilmesi için dediğim gibi o eski sayfanın ciddi anlamda değerlendirilip bir kapanışa geçmesi gerekiyor. Gökyüzü bizi zaten cezalandırmıyor. Bu şekilde düşünmeyin. Aksine yük olan şeyleri geride bıraktırmaya çalışıyor. Şimdi Aslan Burcu bize ne anlatıyor? Şöyle bir bakarsak Aslan Burcu biliyorsunuz kalbimizi anlatır, cesaretimizi anlatır, yaşam sevincimizi, yaşam enerjimizi anlatır, çocukları anlatır, aşkı, sevgiyi anlatır, sahneyi anlatır, ünlüler dünyasını anlatır, tanınmış kişileri, liderleri, egoyu, kendimizi ifade etme biçimimizi anlatır. Dolayısıyla bu tutulma bütün bu konularda büyük bir temizlik yapıyor. Şimdi geçmişten getirdiğimiz ilişki kalıpları bir kere, çocuk sahibi olmaya bakış açımız, mutlu olma şeklimiz, hayattan keyif alma biçimimiz sürekli aynı döngüler. Yani bunların hepsi zaten sıfırlanacak diyor gökyüzü. Şimdi eski yazılımın böyle silinip yerine yenisi geliyor gibi düşünebilirsiniz ama sadece bu konularla bağlantılı. Zaten tutulmaların en güzel tarafı da aslında bu. Yani hayatınızda yıllardır aynı döngüyü yaşıyorum diyorsanız, aynı tip insanları çekiyorsanız, aynı yerden sürekli sınanıyorsanız, tutulmalar o döngüyü kırmak için gelir. Yani siz daha düz bir çizgide ilerleyin diye. Aslan Burcu'nun artık o gölge dediğimiz tarafı çalışmaz. Tutulmalar bulunduğu burcun hem ışığını hem de gölgesini bize gösterir. Aslanın gölge tarafı nedir derseniz de ben demek. Sürekli ben demek. Sadece benim istediğim olsun, sadece benim düşüncelerim dinlensin, sadece ben parlayayım, sadece ben övüleyim. Herkes beni alkışlasın, ben sahnede olayım. İşte bu tutulma tam olarak bu tavırda olanları aşağı çekecek zaten. Sadece kendi çıkarını sürekli düşünen, sürekli ona buna emir
yağdıran ya da öyle konuşan, başkalarını küçümseyen, patronluk taslayan, kibirli davranan kişileri aşağı çekecek. Yani sadece kendi rahatını önemseyen bazı kişiler vardır, bencildir. Bu kişiler bu süreçte ciddi sınavlardan geçebilir. Çünkü artık gökyüzü hani ben demiyor. Kuzey ay düğüm zaten kovada olduğu için biz temasını bize aşılamaya çalışıyor. Bu yüzden ekip çalışmaları, birlikte üretmek, paylaşmak, destek olmak, ortak hareket etmek bu tutulmanın en büyük aslında panzehiri olacak diyebilirim. Bu yalnızca böyle iş hayatında değil, ilişkilerde, aile içinde ya da işte arkadaşlık ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda hepsinde geçerli olacak bir tema. Şimdi bu tutulmayla beraber cesaretimiz zaten artacaktır. Çok fazla ateş elementi var. Kendimize olan özgüvenimiz yükselecektir ancak bazen fazla özgüven de gerçekleri görmeyi zorlaştırabiliyor. Yapabileceklerimizi çok abartabiliriz. Henüz hazır olmadığımız konularda da çok fazla aceleye bir şeyleri getirmemek gerekiyor. Şimdi Aslan Burcu tabii ki kendini ortaya koymayı, işte görünür olmayı ya da böyle risk alabilmeyi anlatıyor. Ama bu tutulmada şöyle bir tema var. Evet, cesaret güzel ama dozunda olduğunda, yani sadece yapabilirim demek yetmeyecektir. Doğru zamanı beklemek ve sağlam adımlar atmak gerekiyor Satürn'den de dolayı. Önümüzdeki süreçte ego ile değil aslında özgüvenle hareket edenler bu süreçte kazanacak. Kendinizi ispat etmek için değil de gerçekten hazır olduğunuz için adım atarsanız uzun vadede çok daha sağlam sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi bu tutulma bize ışığımızı aslında göstermek kadar onu doğru yerde ya da doğru zamanda da belki başkalarıyla birlikte de onları da parlatarak var olmanın önemli olduğunu gösteriyor. Tutulma Aslan Burcu'nun 3. dekanında bu arada gerçekleşecek. Bu dekan kolektif anlamda aslında güç mücadelelerini, otoriteyi, işte kutsal kabul edilen bazı değerlerle yüzleşmeyi ya da tartışmaları, böyle sembolik yapıların gündeme gelmesini anlatıyor aslında. Aynı zamanda ulusal, siyasi ve prestijli konuların daha da görünür olabileceğini bize gösteriyor. Şimdi güç gösterileri, böyle liderler, işte otorite mücadeleleri falan bunlar artabilir olarak yorumlayabiliriz. Tarih boyunca da böyle felaketlere göre şöyle söylenmiş aslında. Aslan Burcu'nda güneş tutulması, valiliklerde veba görülmesine, işte devlet büyüklerinin büyük zarar görmesine ya da doğu bölgelerinde savaş ve fitnelerin meydana gelmesine sebep olur denmiş. Şimdi bu klasik ortaçağ astrolojisine göre bir yorumdur. Günümüze bunu değerlendirecek olursak ya da yorumlayacak olursak bu sembolü şöyle ele alabiliriz. Daha sağlıklı olacaktır diye söylüyorum. Yani klasik astroloji kaynaklarında Aslan Burcu'ndaki güneş tutulmaları liderleri, yöneticileri ve otorite figürleri ilgilendiren gelişmelere işaret eder. Şimdi demek ki güç dengeleri değişiyor. Önemli isimlerin konumu ciddi anlamda sarsılabilir. Ülkelerin prestiji, yönetim biçimleri, otoriteyle ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir demektir. Şimdi aynı zamanda tabii ki toplumsal bir kutuplaşma da ortaya çıkar. Yani çatışmalar, güç mücadeleleri daha da fazla artabilir denir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte hem dünya hem de ülkeler bazında yönetimsel kararlar, liderlerle ilgili gelişmeler daha fazla dikkat çekebilir. 2008 yaz aylarınızı şöyle bir düşünmeye çalışın. Neler yaşamıştınız? Bir hatırlamaya çalışın. Benzer temalar olabilir. Aynı zamanda aynı Saros ailesine ait bir tutulma, aynı Saros ailesindeki tutulmalar yaklaşık 18 yılda bir geri geliyorlar. Hayatınızda da benzer temaları yeniden çalıştırıyor ama daha olgun bir seviyede karşımıza çıkıyor. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi tutulmalar sadece gerçekleşeceği gün zaten etkili olmuyor. Artık bunu biliyorsunuzdur. Yaklaşık bir ay öncesinde bu çalışmaya başlıyor. Bir ay sonrasına kadarki olan dönemde de hani en yoğun etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle mesela şu tarihler çok çok dikkat çekiyor. 19-20 Ağustos, 28 Ağustos ki o zaman tutulma var. 3 Ekim, 13 Ekim, 4 Kasım, 12 Kasım ve 28 Aralık. Bu tarihlerde bir gün öncesi ve sonrasıyla birlikte tutulmanın anlattığı konular daha da aktifleşir, daha görünür hale gelir demektir. Şimdi Sabian sembolüne bakalım. Bu her tutulma derecesinin bir Sabian sembolü var. Bu 20 derecenin Sabian sembolü de zehirlenmiş ya da işte sarhoş olmuş tavuklar kanat çırpıyor diyor. Şimdi bu tutulmayla birlikte cesaretimizin artabileceğini, kendimize olan güvenimizin yükselebileceğini ancak bazen fazla özgüvenin gerçekleri görmeyi zorlaştırabileceğini burada da anlatıyor. Şimdi yapabileceklerimizi abartabiliriz. Henüz hazır olmadığımız konularda dediğim gibi yine çok böyle aceleci kararlar da verebiliriz. O yüzden buralara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi geçelim bakalım burçlara. Çok fazla sizi bekletmeyelim. Yükselen burcunuza göre tabii ki dinliyorsunuz. Öngörüler her zaman yükselen burca göre yapılır. Koçlarla başlayalım. Koç ve yükselen koçlar, bu tutulma sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Şimdi burası hayatın keyif aldığınız kısmı. Aşkı, flörtü, çocukları, hobiyi, sahneyi, yaratıcılığı anlatan alan. Şimdi önümüzdeki yaklaşık 6 ay boyunca demek ki sizi çok heyecanlandıran bazı konularda yeni başlangıçlar yapma potansiyeliniz çok çok güçlü demektir. Şimdi eğer bekar bir koç burcuysanız tabii ki hayatınıza kalıcı olabilecek, o içinizdeki çocuğu size
tekrar hatırlatabilecek bir aşk gelebilir. Devam eden bir ilişkiniz varsa başka bir boyuta da taşınabilir. Birlikte alınacak bazı önemli kararları bu 6 ay içerisinde anlatıyor olabilir. Bazılarınız da çocuk sahibi olmaya karar verebilir. Aranızda evli koçlar varsa özellikle çocuklarla alakalı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu tutulma aynı zamanda aslında hani ben ne yaparken mutlu olurum diye kendi kendinizi belki sorgulamaya, ona göre şekil almanızı sağlayacak bir tutulma olabilir. Belki yıllardır ertelediğiniz bir hobiniz vardır, bu işe dönüşecek olabilir. Belki de yeteneğiniz size daha fazla görünürlük kılacaktır. Aslan burcu dediğim gibi böyle görünür olmayı anlatır. Kendinizi geri planda tuttuğunuz alanlarda artık sahneye çıkmak istediğinizi zaten sizler de fark edebilirsiniz. Ancak tutulmalar böyle cesaret kadar eleme de getiriyor. Yani size keyif vermeyen, sadece alışkanlıklarınızdan devam ettirdiğiniz ilişkiler, hobiler ya da uğraşlarınız varsa onları artık geride bırakmak isteyebilirsiniz. Sizi gerçekten beslemeyen şeyleri bırakmanız gerekir. Bu süreçte kendinizi göstermekten lütfen çekinmeyin. Yaptığınız işi paylaşın, üretin, risk alın, korkmayın bu konularda. Çünkü parlamak istiyorsanız önce kendinize izin vermeniz gerekiyor kendinizi göstermek için. Tutulmaların etkisi bir ay öncesinde başlar, bir ay sonrasında da devam eder ama 6 ay boyunca arka planda çalışmaya devam eder. Bunu da lütfen unutmayın. Yani size saydığım bu gündemlerle alakalı sadece Ağustos ayında bir etki almazsınız. Başta belirttiğim tarihleri lütfen dikkate alın. Umarım en iyi ihtimaller sizi bulur. Hak ettiğiniz neyse karşınıza da o çıksın. Boğa ve yükselen boğalar, bu tutulma sizin 4. evinizde gerçekleşiyor. Demek ki eviniz, aileniz, yaşadığınız şehir, kökleriniz, İçsel güvenlik duygunuzla alakalı önemli gelişmeler bu aylarda yaşayacağınız anlamına geliyor. Şimdi bazılarınız ev alım satımıyla ilgilenebilir, taşınabilir ya da evini yenileyebilir ya da işte aile içinde uzun zamandır konuşulmayan bir konu artık yeniden gündeme gelip hallolabilir. Geçmişten gelen bazı yükleriniz de kapanabilir. Özellikle işte aile bireyleriyle alakalı önemli kararlar alınacaktır. İşte ev sadece tabii ki fiziksel bir ev demek değil. Yani aynı zamanda sizin iç dünyanızı da anlatıyor. Yani bu tutulma size aslında şunu gösterecek. Yani kendimi nerede gerçekten güvende hissediyorum, kimlerle güvende hissediyorum, kimi evim gibi hissediyorum konuları sizin için daha da önemli hale gelebilir. 6 ay içinde de bunun için belki harekete geçmek istersiniz bir şeyleri değiştirmek için. Aslan burcu böyle bazen işte aile içinde bazı gurur savaşlarını gösterebilir, güç savaşlarını gösterebilir. Yani haklı çıkmaya çalışmak yerine birbirinizi anlamaya çalışmanız bu dönemde çok çok faydalı olacaktır. Çünkü tutulmalar gerçekten sıkıntılı dönemler olabiliyor. Yani bu yüzden evden bir çalışma düzeni kurmak isteyebilirsiniz, aile şirketine girmek isteyebilirsiniz, aileyle ilgili yeni sorumluluklar almak anlamına da bunlar gelebilir. Önümüzdeki zaten 6 ay boyunca hayatınızın temelini güçlendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü güçlü bir bina inşa etmek için önce aslında sağlam bir temel gerekiyor. Burada da Satürn onu sağlayacaktır. İnşa demişken bazılarınız gerçekten de ev yaptırabilir. Yani komple evini belki tadilata da sokabilir, yenileyebilir bu tutulmayla beraber. Bu geçmiş arsa, toprak işleriniz varsa önümüzdeki süreçte bunların da netleşebileceğini gösteriyor. Yani bu tutulmada o temeli yeniden oluşturur diyebilirim. Şimdi tutulmaların etkisi hep bir ay öncesinde başlar, bir ay sonrasında da devam eder ama aslında en etkili 6 aylık süreç içerisinde kendini gösterir. Yani size saydığım bu gündemlerle alakalı sadece Ağustos'ta etki alıyor olmayacaksınız. Başta belirttiğim tarihleri lütfen unutmayın. Umarım en güzel, en iyi ihtimaller sizi bulur. Hak ettiğiniz neyse karşınıza o çıksın. Ve gelelim ikizler ve yükselen ikizlere. Sizin de 3. evinizde gerçekleşecek bir tutulma, iletişim, eğitim, sınavlar, kardeşler, yakın çevre, sosyal medya, ticaret ve kısa yolculuklarla bağlantılı önemli başlangıçlar sizin kapınızda. Şimdi önümüzdeki aylarda belki yeni bir eğitime başlayacaksınız ama bu çok uzun zamandır aklınızda olabilir. Sizin için önemli bir başlangıç olabilir. Almak istediğiniz zaten bir eğitim vardır dediğim gibi artık nihayet ben buna adım atacağım diyebilirsiniz. Yeni bir proje, yeni bir iş fikri ya da sosyal medyada sizi daha görünür yapacak bir şeylere başlayabilirsiniz. Eğer içerik üretiyorsanız sesinizi çok daha fazla kişiye duyurabilirsiniz. Zaten Jüpiter de Aslan'da. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, yakın akrabalarınızla alakalı çok önemli gelişmeler olabilir. Bunları da duyabilirsiniz. Onların hayatındaki değişimlere sizler de şahit olabilirsiniz. İlla sizin hayatınızda olmasına gerek yok. Bazılarınız yeni bir araba satın alabilir, sık seyahat etmeye başlayabilir ya da taşınma sürecine de girebilir yavaş yavaş. Aslan burcu konuşurken cesaret verir. Bu nedenle uzun zamandır söyleyemediğiniz şeyleri artık dile getirmeniz gerekebilir. Ancak böyle tutulmaların tabii ki etkisiyle sözcükler biraz ağır kaçabilir. Bu yüzden ani çıkışlar yapmak yerine doğru zaman
zamanda doğru ifadelerle konuşmanın ne kadar önemli olacağını zaten sizler de göreceksiniz. Eğer yazarlık, eğitim, satış, pazarlama, medya ya da böyle dijital platformlarda falan çalışıyorsanız da bu tutulma size zaten yeni fırsatlar getirecektir. Bir sözünüz, böyle bir paylaşımınız ya da bir tanıştığınız bir kişi hayat yönünüzü değiştirebilir. Bu tutulmada aslında bilginizi saklamadan bilginizi aktarmanız çok çok kıymetli olacak. Çünkü önümüzdeki dönemde sizi ileriye taşıyacak büyük bir güç, kurduğunuz iletişim ve cesaretle attığınız adımlar olacaktır. Yeni sözleşme ve anlaşmalar tabii ki yapabilirsiniz. Buna çok çok açık bir süreçtesiniz. Cesur konuşmalar da tabii ki yapabilirsiniz. Tutulmalar zaten bir ay önceden başlıyor. Yani Temmuz'dan itibaren biz bunu almaya başladık. Bir ay sonrasında devam edecek ve 6 aylık zaman içerisinde bu tutulma arka planda çalışmaya devam edecek. Yani size saydığım bu gündemlerle alakalı sadece Ağustos'ta etki almıyorsunuz. Umarım en güzel, en iyi ihtimaller sizi her zaman bulur. Hak ettiğiniz neyse onun karşılığını almanız dileğimle. Yengeç ve yükselen yengeçlere geldik. Şimdi yükselen yengeçler için bu güneş tutulması ikinci ev dediğimiz bir alanda gerçekleşecek. Demek ki önümüzdeki yaklaşık 6 ay boyunca para para para, kazançlarınız, sahip olduklarınız, harcamalarınız ve öz değer duygunuz biraz daha fazla ön planda olacaktır. Bu çerçevede dönecek bir şeyler. Bu tutulmayla birlikte yeni bir zaten gelir kapısı açılabilir. Zam alabilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, ek gelir sağlayabilirsiniz. Bir projeniz başlayabilir. Hani emek verdiğiniz bir işin maddi karşılığını artık almaya başlayabilirsiniz. Ancak tutulmalar böyle sadece başlangıç getirmiyor. Özellikle de böyle güney ay düğüm taraflı. Size kazanç sağlamayan işleri de bitirebilirsiniz. Bu yüzden gelir gider dengenizi çok iyi kurmanız gerekiyor. İkinci ev sadece parayı da anlatmıyor. Aynı zamanda kendinize ne kadar değer verdiğinizi de gösteren bir alan olduğu için bazen insan kendine biçtiği değer kadar aslında para kazanır. Bunu bir düşünün. Eğer emeğinizin karşılığını istemekten çekiniyorsanız bu tutulma bunu değiştirmeniz için aslında bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Aslan burcu tabii ki böyle lüksü, gösterişi filan temsil eder. Belki bu süreçte biraz böyle büyük harcamalar yapabilirsiniz. Biraz daha planlı ilerlemenizde fayda var bu süreçte. İhtiyaçlarla istekleri lütfen birbirine karıştırmayalım. Yani sadece burada biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Şimdi bu tutulmada maddi manevi güvence aslında arıyorsunuz. Kendinize güvendikçe hem kazancınız hem de belki fırsatlarınız daha fazla artabilir. Tutulmaların etkileri hep bir ay öncesinde başlar, bir ay sonrasında devam eder ama en etkili 6 ay boyunca başta belirttiğim tarihlerde de ortaya çıkar bazı etkileri. Onları da lütfen atlamayın. Size saydığım bu gündemlerle alakalı sadece Ağustos'ta etki almıyorsunuz demektir. Umarım en güzel ihtimaller sizi tabii ki bulur. Hak ettiğiniz neyse karşınıza da her zaman o çıksın. Şimdilik hoşçakalın. Aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi aslan burçları bu tutulmanın zaten başrolü sizsiniz. Yani sahne sizin, kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Tutulma sizin birinci evinizde gerçekleşiyor. Bu da önümüzdeki 6 ay boyunca hayatınızın birçok alanında yeni bir sayfa açılacağını gösteriyor. Şimdi imajınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz ya da hayatınızın yönünü değiştirecek adımlar da atabilirsiniz. Artık eski siz zaten değilsiniz. Kimliğiniz, hedefleriniz, bakış açınız değişmeye başlıyor. Aslan sabit bir burçtur ama siz bile aynı kalmıyorsunuz diyebilirim bu tutulmayla beraber. Bazılarınız yeni bir ilişkiye başlayabilir. İşte bazılarınız mevcut ilişkisini belki bitirebilir ki Temmuz'da başladı bunun etkileri. Çünkü siz değiştikçe aslında hayatınızdaki insanlar da değişiyor. Artık sizi aşağı çeken değil, sizi büyüten ilişkiler kurmak isteyeceksiniz. Tabii ki bu tutulma size çok büyük cesaret verebilir ama aynı zamanda egonuzu da sınayabilir. Buraya dikkat. Her şeyi tek başınıza yapmak ya da her konuda böyle haklı çıkmaya çalışmak yerine İş birliğine çok açık olmanız gerekiyor. Çünkü bu sizi ileriye taşıyacak. Şimdi dış görüntünüze tabii ki değişiklikler yapabilirsiniz. Yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için de çok güzel bir dönem. Belki saçınızı değiştireceksiniz, belki stilinizi, belki yaşam tarzınızı. Hani fiziksel anlamda bir başlangıç yapmak isteyenler de bunu mutlaka değerlendirsin. Hayat size böyle hani sahneye çıkmanız gerektiğini gösteriyor. Ama sahneye sadece alkış almak için değil, gerçekten kim olduğunuzu ortaya koymanız için size bir alan açıyor gibi düşünün. Yani kendinizi küçültmeyin ama sadece onay almak için de tabii ki yaşamayın diyor. Şimdi aslanın bazı gölge tarafları var. İşte ego, kibir, işte bunlardan uzak durdukça aslında herkesin faydasına işler yaptıkça zaten çok daha fazla parlayacağınızı söyleyebilirim. Şimdi bence hayatınızdaki önemli yıllardan bir tanesine giriyorsunuz. Yani önemli tutulmalardan bir tanesi. Rüzgar arkanızdan esiyor. Yapmak istedikleriniz için cesaretiniz var.
Önünüzde çok da kimse duramayacak gibi. Yani önünüz açık. Geçmişteki bir şeyleri yaşamak, kapatmak, yeni şeyleri başlatmak için gerçekten güzel bir zaman. Bunu kullanın. Tutulmaların etkileri zaten bir ay önceden başlıyor. Bir ay sonradan da devam ediyor. Ama esas 6 aylık süreç içerisinde bu etkiler arka planda çalışmaya devam ediyor. Yani size saydığım bu gündemlerle alakalı sadece Ağustos ayında etkileri alıp bitirmeyeceksiniz. Umarım en güzel ve en iyi ihtimaller sizi bulur. Hak ettiğiniz neyse karşınıza da o çıksın diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Başak ve yükselen Başaklar, şimdi bakalım Başakların 12. evinde. Aslında hazırlık öncesi bir dönemdir burası. Kapanışları, bilinçaltını, ruhsal arınmayı, perde arkasını, bazı bunlarla ilgili gelişmeleri anlatır. Bu yüzden sizin için biraz daha böyle içe dönük ama bir o kadar da güçlü bir süreci anlatıyor. Önümüzdeki aylarda bazı insanlar hayatınızdan sessizce çıkabilir. Bazı alışkanlıklarınızı gerçekten tamamen bırakabilirsiniz. Sizi yoran yüklerden kurtulabilirsiniz. Her kapanış kötü değildir bu arada. Bazen yeni bir başlangıç yapabilmek için, ki bunu daha önceden de söyledim, önce eskiyi bırakmamız gerekiyor. Yani sizi öne çıkmadan önce planlarınızı uyguladığınız, arka planda işlerinizi hallettiğiniz bir sürece giriyorsunuz diyebilirim bu tutulmayla beraber. Şimdi bu tutulma sezgilerinizi de tabii ki çok güçlendirecek bir tutulma. Hani rüyalarınız biraz artabilir. Bazı konuları içinizde hissedebilirsiniz. Yani anlayabilirsiniz ne neden olduğu. İç sesinizi lütfen görmezden gelmeyin. 12. ev aynı zamanda böyle gizli düşmanlar evidir. Hani perde arkasına dönen olayları da anlatır. Bu süreçte herkesle her planınızı lütfen paylaşmayın. Önce bir hazırlık aşamanızı bitirin. Bazı işleri sessizce yürütmek sizin için belki bu dönem çok daha faydalı olabilir. Dinlenmeye dikkat edin. Ruhunuzu beslemeye, zihninizi arındırmaya lütfen dikkat edin. En çok sizin ihtiyacınız olacak. Sürekli üretmek, sürekli çalışmak yerine bazen durmak, biraz geri çekilmek, hani güç toplamak da sizin gelişiminizin bir parçası olacak. Hani sıçramadan önce şöyle geriye çekilip ondan sonra sıçrayacaksınız gibi düşünün. Hayatınızda yeni bir dönem aslında başlamak üzere ama önce dediğim gibi geçmişin yüklerini bırakın. Hani boşalan o alan neyse önümüzdeki yıl zaten başlayacak yeni fırsatlar bu alanı dolduracaktır. Aslan çocuk demektir. Tabii ki böyle işte hastane, sağlık evi gibi temaları da anlatır. Demek ki çocuk haberleriyle alakalı da gündemleriniz olabilir. Tutulmaların etkisi hep söylüyorum bir ay önceden başlar, bir ay sonradan devam eder ama en etkili 6 ay boyunca devam eder. Lütfen bunu unutmayın. Yani size saydığım bu gündemleri sadece Ağustos ayında görmezsiniz. Umarım en güzel etkileri, en güzel ihtimalleri alırsınız. Hak ettiğiniz zaten neyse karşılığında da onu alıyorsunuz aslında. Mantık böyle. Şimdilik hoşçakalın. Terazi ve yükselen teraziler. Şimdi bu güneş tutulması sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Demek ki önümüzdeki 6 aylık süreç boyunca bir kere sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, dostlarınız, ekip çalışmalarınız, gelecek hedefleriniz ve hayallerinizle alakalı çok önemli gelişmeler sizi bekliyor. Şimdi bu tutulmayla birlikte yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Size ilham veren bazı topluluklar içerisine girebilirsiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz belki bir projeye başlamak için artık cesaret duyabilirsiniz. Bazılarınız sosyal medya sayesinde daha geniş kitlelere ulaşabilir. Bazılarınız da iş hayatında böyle güçlü bağlantılar tabii ki kurabilir. Ama tutulmalar hani aynı zamanda eleme dönemidir de bunu unutmayın. Her arkadaş gerçekten dost olmayabilir. Sizi aşağı çeken, enerjinizi tüketen ya da sadece işi düştüğünde yanınızda olan insanlarla yollarınızı ayırabilirsiniz doğal bir şekilde. Şimdi Aslan Burcu tabii ki sadakati anlatır. Bu süreçte kimin gerçekten hani sizin yanınızda olduğunu, kimin gerçekten sizi çok net görebildiğini, sadık olduğunu görebilirsiniz. 11. ev dilekleri, hedefleri anlatır. Uzun zamandır belki emek verdiğiniz bir konu meyvesini vermeye başlayabilir. Ancak bunun için artık sizi hani küçülten çevrelerden uzaklaşmanız da gerekebilir. Bu tutulmayla hayalleriniz de değişebilir, hedefleriniz de büyüyebilir. Siz büyüdükçe tabii ki çevrenizin de değişmesi son derece normal. Şimdi yeni çevrelere de dahil olabilirsiniz tabii ki. Yani bu sadece Güney Ay düğüm tutulması diye geçmişi anlatmıyor. Şimdi tutulmalar hep söylüyorum bir ay önceden başlar, bir ay sonra da devam eder ama 6 ay boyunca arka planda da çalışmaya devam eder. Yani size saydığım bütün bu gündemlerle alakalı sadece Ağustos ayında etki almıyorsunuz. Umarım sizin için en güzel ve en iyi ihtimaller çalışır. Hak ettiğiniz neyse karşılığında zaten her zaman onu alırsınız. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler. Şimdi akrep burçları bu tutulma sizin 10. evinizde gerçekleşiyor. Demek ki kariyeriniz, toplumsal statünüz, başarılarınız ve geleceğe dair hedefleriniz önümüzdeki 6 ay boyunca çok önemli bir dönemeçe giriyor. Şimdi bazılarınız tabii ki terfi alabilir, yeni bir işe başlayabilir ya da uzun zamandır
zamandır beklediği bir fırsatı yakalama şansına sahip. Bazılarınız artık hani mutlu olmadığı bir işi geride bırakabilir, tamamen farklı bir yola girebilir. Tutulmalar bazen böyle cesaret edemediğimiz aslında değişimleri hayatımıza getirir. Şimdi demek ki bu dönem yöneticilerinizle olan ilişkileriniz önem kazanacak. Yani üstleriniz tarafından aslında fark ediliyorsunuz. Yani emeklerinizin belki de karşılığını almaya başladığınız bir 6 aya giriyorsunuz. Ancak Aslan Burcu tabii ki ego savaşlarını anlatır. Yani böyle güç mücadelelerine girmemek gerekiyor. Onun yerine yaptığınız işle hani ön plana çıkın. Bu çok daha doğru olacaktır sizin için. Sizi daha fazla geliştirecektir. 10. ev aynı zamanda toplum önündeki imajınızı anlatır. Tabii ki daha görünür olabilirsiniz. Daha fazla iş sorumluluğu alabilirsiniz. İnsanların sizi farklı bir kimlikle tanımaya başladığını görebilirsiniz. Statü alanıdır burası. Tabii ki statünüz de değişebilir. Evlenebilirsiniz, boşanabilirsiniz, terfi alabilirsiniz. İşle alakalı eğitim alıp eğitim verebilirsiniz. Hani bu konular hep sizin gündeminizde olabilir. Bu tutulmayla kariyerinizde küçük düşünmeyin. Cesaretle attığınız adımlar gerçekten büyüyecektir. Bunu da unutmayın. Tutulmaların etkileri bir ay önce başlar. Bir ay sonra da devam eder ama en etkili 6 ay boyunca sürekli zaten arka planda çalışmaya devam edecek. Girişte bahsettiğim tarihleri unutmayın. Bu saydığım gündemler sadece Ağustos'ta olup bitmeyecek demek istiyorum. Umarım sizin için en güzel ihtimaller çalışır. Hak ettiğiniz neyse karşılığınıza da her zaman o çıksın. Şimdilik hoşçakalın. Yay ve yükselen yaylar. Şimdi yay ve yükselen yayların güneş tutulması 9. evinde gerçekleşecek. Buranın konuları çok geniş. Yani eğitim, yurt dışı bağlantılı konular, hukuki bazı süreçler, eğitim, uzak yerlere yolculuklar, hayata bakış açınız. Bu aylarda büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yabancılarla çalışabilirsiniz. Yurt dışı planları yapabilirsiniz ya da taşınma kararı da alabilirsiniz. Eğer uzun süredir vize, oturum, akademik başvuru ya da hukuki bir süreç bekliyorsanız bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Şimdi bu ev aynı zamanda inançları ve böyle hayat felsefesini filan da anlatıyor. Bu tutulma size sadece bulunduğunuz yeri değil, düşündüğünüz kalıpları da değiştirmeniz için bir fırsat. Dünyaya bambaşka bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz zaten. Aslan Burcu cesareti temsil ettiği için bilmediğimiz alanlara adım atmaktan lütfen korkmayın. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir uzmanlık kazanmak ya da hiç bilmediğiniz bir ülkeye gitmek hayatınızın yönünü değiştirebilir. Şimdi bu süreçte hukuki konularda acele karar vermemek, belgeleri dikkatlice incelemek ve eğitimle ilgili fırsatları da değerlendirmek önemli olacaktır. Bu tutulmayla böyle ufkunuzu genişletin yani. Çünkü bazen hayat aslında bulunduğunuz yeri değil de bakış açınızı değiştirdiğiniz anda değişmeye başlıyor. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Şimdi tutulmaların etkisi bir ay önce başlıyor. Tabii ki bir ay sonra da devam ediyor ama en etkili 6 ay boyunca bu etkiler hala arka planda çalışmaya devam ediyor. Yani size bu saydıklarım sadece böyle Ağustos ayında olup bitmeyecek. Dolayısıyla en başta belirttiğim tarihleri de lütfen dikkate alın. Umarım en güzel ihtimaller sizi bulur. Hak ettiğiniz neyse zaten her zaman onun karşılığını alırsınız. Şimdilik hoşça kalın. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar sizin 8. evinizde gerçekleşecek bir tutulmadan bahsedeceğim. Önümüzdeki 6 ay boyunca ortak paralar, krediler, borçlar, miras, nafaka, vergiler ve aynı zamanda duygusal dönüşümünüzün ön planda olacağı bir süreç. Şimdi bu dönemde beklediğiniz bir ödeme elinize geçebilir. Kredi çekebilirsiniz, borç kapatabilirsiniz ya da ortaklı bir kazanç elde etmek isteyebilirsiniz. Bazılarınız eşinin ya da ortağının gelirindeki değişimlerden tabii ki etkilenecektir. Maddi anlamda önemli kararlar almanız gereken de bir dönem olacaktır. Şimdi 8. ev sadece parayı anlatmıyor yani. Burası aynı zamanda bir dönüşüm evidir. Yani tutulma size artık böyle yük olan korkuları, bağımlılıkları ve kontrol etme ihtiyacınızı bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Hayatınızda belki bir dönemi kapatırken çok daha güçlü bir versiyonu ortaya çıkartacağınız bir dönem başlayabilir. Miras, nafaka konuları bunlar açısından da aslında artışlar söz konusu olabilir. Aslan Burcu tabii ki gururu temsil ettiği için özellikle maddi konularda her şeyi böyle hani tek başınıza çözmeye çalışacağım gibi düşünmeyin. Gerektiğinde destek istemek ya da belki profesyonel bir yardım almak sizi daha hızlı bir sonuca ulaştırabilir. Şimdi ortaklı gelirler, dışarıdan aldığınız paralarla alakalı böyle köklü değişimler zamanından geçiyorsunuz. Şimdi bu tutulmada bazen en büyük kazanç sadece para olmayacaktır. Sizi aşağı çeken yüklerden zaten kurtulmak olacaktır. Tutulmaların etkisi bir ay öncesinde başlar, bir ay sonrasında da devam eder. Ama en etkili aslında 6 ay boyunca arka planda çalışmaya devam edecek. Yani size bu bahsettiğim, saydığım bütün bu gündemlerinizle alakalı sadece Ağustos ayında etki alacaksınız gibi düşünmeyin.
Umarım sizin için en iyi ihtimaller gerçekleşir. Hak ettiğiniz neyse karşılığında da umarım onu alırsınız. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kova ve yükselen kovalara geldiğimizde bu güneş tutulması sizin tam karşınızda, en çok etkilenen burçlar arasındasınız. 7. evinizde. İlişkiler, evlilik, ortaklık, birebir kurduğunuz tüm bağlar önümüzdeki 6 ay boyunca en önemli gündeminiz. Şimdi en çok etkilenecek burçlar arasındasınız demiştim. Bekar olan mesela kovalar için hayatlarına çok önemli birini alacakları döneme giriyorlar. Devam eden ilişkileriniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz, birlikte yaşamak isteyebilirsiniz ya da ilişkinin ciddileşmesi gündeme gelebilir. Ama her tutulma yeni bir başlangıç getirmediği gibi bazı ilişkileri de sonlandırabilir. Eğer uzun zamandır zaten yürümeyen bir ilişki varsa artık gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Sadece duygusal ilişkileri değil, iş ortaklıkları da yapabilirsiniz. Yani yapılan anlaşmalarda bu tutulmadan tabii ki etkilenecek. Yeni bir ortaklık kurabilirsiniz ya da size katkı sağlamayan artık bir işbirliğini geride de bırakabilirsiniz. Aslan burcu ben derken kova hep biz der. O yüzden bunu öğrendiğimiz bir dönemdeyiz. Bu tutulma size ilişkilerde de denge kurmayı öğretebilir. Sadece kendi isteklerinize odaklanmak da sürekli karşı tarafı düşünmekte çözüm sağlamayacaktır. Sağlıklı ilişki iki tarafın da kendini ifade edebildiği zaten bir ilişkidir. Bu tutulmada hayatınıza kimleri aldığınız önümüzdeki yılların yönünü belirleyecektir. Bu yüzden artık sizi büyüten insanlarla aynı yolu lütfen yürümeyi seçin. İkili ilişkilerinizin de zaten formu değişiyor. Yani egoya, güç savaşlarına girdiğiniz an ilişkilerinizde maalesef bozulmalar başlayacaktır. Bunu da unutmayın. Tutulmaların etkileri bir ay öncesinde başlıyor, bir ay sonrasında da zaten devam ediyor. Ama 6 ay boyunca aslında arka planda bu tutulma etkileri çalışmaya devam edecek. Yani sadece Ağustos ayında bu etkileri alıp bitecekmişiz gibi düşünmeyin. Baştaki tarihleri lütfen tekrar izleyin. Umarım sizin için de en iyi ihtimaller çalışır. Hak ettiğiniz neyse karşınıza da o çıksın. Şimdilik hoşçakalın. Ve son olarak balık ve yükselen balıklar. Şimdi balık burçları, bu güneş tutulması sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Demek ki günlük yaşamınız, çalışma düzeniniz, iş hayatınız, iş ortamınız, birlikte çalıştığınız kişiler, sağlık konuları ve rutinleriniz aslında 6 ay boyunca değişime uğrayacak demektir. Şimdi bazılarınız yeni bir işe tabii ki başlayabilir. Çalışma arkadaşlarınız vardır, bunlar değişebilir. Ya da iş ortamında yeni sorumluluklar almaya başlayabilirsiniz. Eğer uzun süredir bir iş arıyorsanız bu tutulma size yeni kapılar açabilir. Kendi işini yapanlar da bir çalışma sistemini tamamen değiştirebilir. Tabii ki sağlığınızla alakalı uzun zamandır ertelediğiniz kontroller varsa bunları yaptırmak için çok güzel bir dönem olabilir. Günlük alışkanlıklarınızı değiştirmek, daha düzenli beslenmek, belki spora başlamak ya da böyle yaşam kalitenizi artıracak yeni rutinler hayatınıza eklemek bu tutulmanın en güçlü çalışacak sembollerinden. 6. ev hizmet etmeyi, üretmeyi anlatır. Aslan burcu da yaptığınız işin görünür olmasını ister. Bu yüzden emek verdiğiniz konuların karşılığını daha fazla almaya başlayabilirsiniz. Ancak iş ortamında böyle ego savaşlarından lütfen uzak durun. Bu size fayda sağlamayacaktır. Bu tutulmada sizi yoran düzeni değiştirmeye aslında gidiyorsunuz. Bunu değiştirmekten de korkmayın. Çünkü bazen büyük değişimler küçük alışkanlıkları değiştirmekle zaten başlıyor. Tutulma etkisi bir ay önce başlıyor, bir ay sonra devam ediyor en güçlü şekilde ama 6 ay boyunca bu etkileri biz arka planda almaya devam ediyoruz. Girişte bahsettiğim tarihleri lütfen atlamayın. Umarım sizin için en iyi ihtimaller çalışır. Sadece Ağustos ayında olup bitmeyecek yani bu tutulma. Hak ettiğiniz neyse karşılığında da zaten her zaman onu alıyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın.